Sonbahar ve kış mevsimlerinde hekimlere en sık başvuru nedenleri arasında yer alan öksürük, bazen haftalarca dinmeyebiliyor. Akciğerleri rahatsız eden yabancı maddeler ile mukusu, dışarıya atmanın temel yöntemi olan öksürük, yetişkinlerde 8 haftadan uzun süre devam ettiğinde kronik öksürük olarak adlandırılıyor. Doğadaki sağlık ekibi uzun süre geçmeyen öksürüğün sebeplerini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar kesilmeyen öksürük neyin belirtisi, kaç gün süren öksürük tehlikelidir ve evde öksürüğü en hızlı ne keser gibi sorulara cevap arıyorlar. Uzun süre devam eden öksürük durumunda mutlaka öncelikle hekime başvurmalısınız. Öksürük genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve sigara kullanımından kaynaklansa da önemli hastalıklara da işaret edebiliyor. Bu nedenle 8 haftadan uzun süren öksürüğün griptendir veya sigara öksürüğüdür diyerek hafife alınmaması gerekiyor. Zira öksürüğü önemsememek ciddi hastalıkların teşhis ve tedavisini geciktirebilir. Şimdi gelin kronik öksürüğe yol açan etkenlerin neler olduğuna birlikte bakalım. 1. Sigara. Uzun süre geçmeyen öksürüğün nedenlerinin başında sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak geliyor. Öyle ki sigara içen kişilerde kronik öksürük görülme oranı hiç sigara kullanmayan veya sigarayı bırakmış kişilerden 3 kat daha fazla. Sigaranın kronik öksürüğe yol açmasının sebebi ise solunum yollarını tahriş etme özelliğine sahip olması. Ancak öksürük aynı zamanda akciğer kanseri ve kronik akciğer hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarından da kaynaklanıyor olabilir. Sigara kullanan kişilerin öksürüğün sigara nedeniyle oluştuğunu düşünmeleri altta yatan önemli hastalıkların tanısında gecikmeye yol açabiliyor. 2. Astım. Astım, uzun süre geçmeyen kronik öksürük yakınmalarının ilk nedenleri arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalara göre astım her 100 hastadan 57'sinde tek başına öksürük belirtisiyle başlıyor. Genellikle gece uykudan uyandırıyor veya sabaha doğru gelişiyor. Beraberinde nefes darlığı ve hışıltılı solunum gibi yakınmalar da görülebiliyor. 3. Reflü. Reflü, yemek borusu ile mide arasındaki bölgede oluşan gevşeklik nedeniyle mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanıyor. Buna bağlı olarak hem ses tellerinde asit muhteviyatlı içeriğin tahrişe yol açması hem de gıda kırıntılarının istemsiz olarak akciğerlere kaçması sonucu uzun süre geçmeyen kronik öksürük oluşabiliyor. 4. Sinüzit. Sinüzit hastalığında oluşan geniz akıntısı da sıklıkla kronik öksürüğe neden olabiliyor. Zira geniz akıntısının içinde yer alan bazı iltihabi maddeler boğazı tahriş ederek öksürüğü tetikleyebiliyor. Geniz akıntısından kaynaklanan uzun süre geçmeyen kronik öksürük genellikle geceleri yatınca artıyor. 5. Bronşektazi. İnatçı öksürük, geçirilmiş zatüre enfeksiyonları sonrasında bronşların genişlemesi ve deforme olmasıyla karakterize bir hastalık olan bronşektazinin habercisi de olabiliyor. Bu hastalıkta kronik öksürüğün yanı sıra sürekli ve bol miktarda balgam çıkarma sorunu da yaşanabiliyor. 6. Bronşit. Bronşit, akut ve kronik bronşit olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Uzun süre geçmeyen kronik öksürük, daha çok kronik bronşit sebebiyle gelişiyor ve sıklıkla sigara içenlerde görülüyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde en az 3 ay boyunca devam eden öksürük ile balgam yakınmaları kronik bronşit habercisi olabiliyor. Akut bronşitte ise öksürük çoğunlukla günler içinde geçiyor ve kronik öksürüğe yol açmıyor. 7. Covid-19. Sonbahar ve kış aylarında yaygın görülen nezle, grip ve Covid-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonları geçtikten sonra öksürük haftalarca sürebiliyor. Zeminde alerjik bir bünye varsa öksürüğün uzun süre devam etme olasılığı yükseliyor. 8. Tüberküloz. İnatçı öksürük en çok akciğerleri etkileyen tüberkülozun da belirtisi olabiliyor. Tüberküloz hastalığının yol açtığı kronik öksürüğe kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlık ve gece terlemesi de eşlik edebiliyor. 9. Kanser. Üst solunum yolu ve akciğer kanserleri de inatçı öksürüğe yol açan önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle 40 yaşın üzerinde olan ve sigara içen hastaların nedeni bilinmeyen ve giderek artan öksürüklerde geciktirmeden hekime başvurmaları gerekiyor. Uzamış öksürüğe kanlı balgam, göğüs veya sırt ağrısı, iştahsızlık ve zayıflama gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. 10. Kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği de başlı başına inatçı öksürük nedeni olabiliyor.
Bu hastalıkta kalbin vücudumuzun gereksinimini sağlayacak kadar kanı pompalayamaması nedeniyle akciğerlerde kan toplanıyor. Vücudumuz da akciğerlerde biriken bu kanı öksürükle atmaya çalışıyor. Özellikle geceleri yattıktan sonra gelişen, ayağa kalkınca veya oturunca hafifleyen, bazen beraberinde hırıltılı solunum ve pembe renkli balgamın da eşlik ettiği kronik öksürük, kalp yetmezliğine işaret edebiliyor. 11 buşon. Kulaklarda öksürük refleksinin uyarıldığı alanlar olduğu için buşon, yani kulak kiri de bazen uzun süre geçmeyen kronik öksürüğe yol açabiliyor. Kulak kirinin temizlenmesi sonrasında öksürük genellikle geçiyor. Uzun süre geçmeyen kronik öksürüğe yol açan bazı etkenleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.